Hoş geldiniz Büyüce Şura üyeleri. Bugün asalarımızı, Hogwarts'ın zıttı olan o buzlu Kuzey Kalesi Durmstrang Enstitüsü'nün efsanelerle örülü, karanlık ve yasaklı olan o derin gizemini çözmek için kaldırıyoruz. Harry Potter evrenindeki tüm büyücülük okulları arasında hiçbiri Durmstrang kadar ürkütücü bir şöhrete veya karanlık bir tarihe sahip değil. Bu ismi duyduğumuzda aklımıza hemen kan kırmızısı üniformalar, sert mizaçlı öğrenciler ve buz gibi bir disiplin geliyor. Hogwarts'ın o sıcak, korunaklı duvarlarının tam zıttı, kuzeyin ayazında, haritalarda bile gösterilmeyen, gizemle sarmalanmış bir kale. Ama Durmstrang'ı gerçekten karanlık yapan nedir? Sadece coğrafyası mı? Yoksa sert eğitim anlayışı mı? Aslında çok daha fazlası. Bu okul o kadar kötü büyüne sahip ki, gelmiş geçmiş en parlak ve tehlikeli karanlık büyücülerden biri olan Gellert Grindelwald bile bu okulun tolerans sınırlarını aşan sapkın deneyler yaptığı için okuldan atılmıştır. Düşünsenize, karanlık sanatları olan hoşgörüsüyle bilinen bir okul, bir öğrenciyi fazla karanlık bulup uzaklaştırıyor. Peki, öğrencilerine karanlık sanatları öğretmekten çekinmeyen, saf kan takıntısını bir kimlik haline getiren ve duvarları arasında büyücülük tarihinin en büyük tehditlerinden birini yetiştiren bu acımasız okulun sırları nelerdir? Durmstrang gerçekten de sadece kötülerin yuvası mıydı? Yoksa bu karanlık şöhretin ardında, güç ve hayatta kalma üzerine kurulu çok daha karmaşık bir felsefe mi yatıyor? Bu videoda Durmstrang hakkındaki tüm gerçekleri, efsanelerden ve fan teorilerinden ayırarak inceliyoruz. Hogwarts'ın gölgesinde kalmış bu buzlu kalenin en derin sırlarına inmeye hazır olun. Lumos. Her büyük kurum gibi Durmstrang'ın da bir başlangıç efsanesi var ve bu okulun bugünkü imajıyla oldukça çelişkili. Okulun Orta Çağ'da Nerida Bulçanova adında güçlü bir Bulgar cadı tarafından kurulduğu söylenir. Bulçanova okulun ilk müdiresiydi ve onun asıl vizyonu muhtemelen bugünkü Durmstrang'dan çok daha farklıydı. Ancak Bulçanova'nın gizemli bir şekilde ölmesinin ardından okulun kaderi sonsuza dek değişti. Onun ölümünden sonra okulun yönetimine sadakati şüpheli olarak anılan Harfang Munter geçti. Munter, Durmstrang'ın karakterini yeniden şekillendiren kişi olarak biliniyor. Okulun müfredatına dövüş büyülerini ve savaş sanatlarını ekleyerek eğitimi hayatta kalma ve üstünlük kurma üzerine odakladı. İşte Durmstrang'ın o meşhur savaşçı kimliğinin temellerinin bu dönemde atıldığı söylenir. Okul artık sadece büyü öğreten bir yer değil, aynı zamanda büyüyle savaşmayı öğreten bir kurum haline geliyordu. Bu dönüşüm, okulun tarihi boyunca karanlık figürler için bir çekim merkezi olmasına yol açtı. Munter'ın başlattığı bu gelenek, yüzyıllar sonra okulun müdürü olan Igor Karkaroff gibi isimlerle zirveye ulaştı. Karkaroff, Lord Voldemort'un eski bir ölüm yeğeniydi ve okulun başına geçtiğinde Durmstrang'ın zaten lekeli olan itibarını daha da kararttı. Yönetim tarzı o kadar korku ve sindirme üzerine kuruluydu ki, bu durumdan endişelenen bazı aileler çocuklarını okuldan çekti. Kısacası Durmstrang'ın tarihi, bir kurucunun belki de asil olan vizyonunun nasıl yozlaşabileceğinin ve bir kurumun mirasının, onu yönetenlerin gölgesi altında nasıl şekillendiğinin trajik bir öyküsüdür. Nerida Bulçanova'nın kurduğu söylenen okul, Harfang Munter ile bir savaş akademisi ünü kazanmış, Igor Karkaroff ile ise bir korku yuvasına dönüşmüştür. Hogwarts denince aklımıza İskoçya'nın yemyeşil tepeleri gelir. Peki ya Durmstrang? Durmstrang coğrafi bir konumdan çok bir gizemdir. Okulun tam yeri kasıtlı olarak belirsiz bırakılmıştır. Bildiğimiz tek şey Avrupa'nın en kuzeyinde, muhtemelen İskandinavya veya Rusya'nın buzlu topraklarında bir yerde olduğudur. Bu belirsizlik okulun karakterinin temel bir parçasıdır. Ulaşılmaz, izole ve sırlarını korumaya kararlı. Durmstrang, tıpkı Hogwarts gibi sihirle gizlenir ve haritalarda gösterilemez. Okul, gizlilik konusunda o kadar hassastır ki sırlarını ne kadar kıskançlıkla sakladığı adeta bir efsaneye dönüşmüştür. Hogwarts sıcak bir yuvayı andırırken Durmstrang daha çok buz gibi aşılmaz bir kale hissi verir. Viktor Krum'un Hermione anlattıklarından okulun fiziksel yapısı hakkında bazı ipuçları ediniyoruz. Durmstrang Kalesi Hogwarts kadar büyük değildir ve sadece 4 katlıdır. Krum'un söylediğine göre şömineler sadece büyülü amaçlar için yakılır. Bu da okulun konfor yerine, işlevselliğe ve sertliğe önem verdiğine dair bir ipucudur. Dışarısı ise tam bir tezat oluşturur. Okulun arazisi Hogwarts'tan bile daha geniştir. Buzlu göller ve heybetli dağlarla çevrilidir. Krum, kışın çok az gün ışığı gördüklerini, ancak yaz aylarında bu göllerin ve dağların üzerinde her gün süpürgeleriyle uçtuklarını anlatır. Bu,
Durmstrang öğrencilerinin doğanın en sert koşullarında hayatta kalmak ve bu koşulları lehlerine çevirmek üzere eğitildiğinin bir kanıtıdır. Okulun belki de en ikonik simgesi, 3 büyücü turnuvası için Hogwarts'a geldikleri o hayaletimsi gemidir. Genellikle okulun arkasındaki dağ gölünde demirli duran bu gemi, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda Durmstrang'ın ruhunu yansıtan bir semboldür. Gizemli, heybetli ve biraz da tehditkar. Sonuç olarak Durmstrang'ın konumu ve atmosferi, okulun felsefesini mükemmel bir şekilde özetler. Kuzeyin affetmez soğuğu, öğrencileri fiziksel ve zihinsel olarak sertleştirir. Hogwarts'ta eğitim, büyük ölçüde savunma ve bilginin incelikleri üzerine kuruludur. Öğrenciler, karanlık sanatlara karşı savunma öğrenir, ancak bu sanatları uygulamayı asla öğrenmezler. Durmstrang'da ise durum tam tersidir. Bu okul, karanlık sanatları müfredatının bir parçası olarak öğreten tek büyük büyücülük okulu olmasıyla ünlüdür. Draco Malfoy'un da belirttiği gibi, Durmstrang'da öğrenciler karanlık sanatları gerçekten öğrenirler, sadece savunmasını değil. Bu, Durmstrang müfredatının temel felsefesini ortaya koyar. Güç, doğası gereği iyi ya da kötü değildir. Önemli olan onu kullanma becerisidir. Bu yüzden okul, öğrencilerine sadece savunma büyülerini değil, aynı zamanda saldırı büyülerini, düello tekniklerini ve savaş stratejilerini de yoğun bir şekilde öğretir. Harfang Munter'in müdürlüğü döneminden beri dövüş büyüleri, okulun kimliğinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Öğrenciler, daha ilk yıllarından itibaren zorlu bir eğitime tabi tutulurlar. Peki bu karanlık sanatlara tolerans pratikte ne anlama geliyor? Muhtemelen öğrencilerin koridorlarda birbirlerine affedilmez lanetler yaptığı anlamına gelmiyor. Ancak okulun daha az ölümcül ama yine de karanlık kabul edilen büyülere karşı çok daha esnek bir tutum sergilediği açıktır. Bununla birlikte bu toleransın da bir sınırı var. Bu sınırın en bariz örneği yine Gellert Grindelwald'dır. Onun yaptığı sapkın deneyler ve diğer öğrencilere yönelik neredeyse ölümcül saldırılar Durmstrang'ın bile kabul edemeyeceği bir noktayı temsil ediyordu ve bu yüzden okuldan atıldı. Hayranlar arasında popüler olan bir teori, Durmstrang'ın bir askeri akademi gibi yapılandığı yönündedir. Filmlerdeki sert, üniformalı ve senkronize yürüyüşler bu imajı pekiştirir. Bu teoriye göre öğrenciler sadece büyü değil, aynı zamanda strateji ve liderlik de öğreniyor olabilir. Bu, kanon tarafından doğrulanmamış olsa da okulun neden bu kadar etkili savaşçılar yetiştirdiğini mantıklı bir şekilde açıklayabilir. Bir büyücülük okulunun kimliğini belirleyen en önemli unsurlardan biri kapılarından kimleri kabul ettiğidir. Hogwarts, yetenekli olan herkese kucak açarken Durmstrang bu konuda çok daha katı bir politika izler. Durmstrang, Muddle doğumlu büyücüleri kabul etmez. Bu politika, okulun sadece karanlık sanatları olan eğilimiyle değil, aynı zamanda safkan ideolojisine olan bağlılığıyla da ünlenmesine neden olmuştur. Lucius Malfoy'un oğlu Draco'yu neredeyse Durmstrang'a göndermeyi düşünmesinin sebebi tam olarak buydu. Malfoy'a göre Durmstrang, Dumbledore gibi birini barındırmıyor ve okula o türden ayak takımını kabul etmiyordu. Bu ifade, safkan seçkinlerinin Durmstrang'ı nasıl gördüğünü açıkça ortaya koyuyor. Bu katı kabul politikasının ardındaki nedenler tam olarak bilinmiyor. Bir olasılık, okulun kurucularının veya sonraki yöneticilerinin safkan üstünlüğüne olan inancından kaynaklandığıdır. Bir başka olasılık ise bu durumun okulun gizlilik takıntısıyla ilgili olmasıdır. Muggle dünyasıyla hiçbir bağı olmayan öğrencileri kabul etmek, okulun sırlarının dışarı sızma riskini en aza indirir. Ancak bu politika ciddi bir soruyu gündeme getiriyor. Durmstrang'ın etki alanındaki Kuzey ve Doğu Avrupa'daki Muggle doğumlu büyücü çocuklara ne oluyor? Bu çocuklar eğitimsiz mi bırakılıyor? Bu, uluslararası büyücü gizliliği yasası için büyük bir tehdit oluşturmaz mıydı? Hayranlar, bu bölgelerde daha küçük okullar olabileceğini veya bu çocukların Bobaton gibi daha kapsayıcı okullara gitmek zorunda kaldığını teorileştiriyor. Ne olursa olsun, Durmstrang'ın politikası büyücülük dünyasında derin bir eşitsizlik yaratmaktadır. Yine de bu ideolojinin okulun tüm öğrencileri tarafından benimsenmediğini biliyoruz. Bunun en güzel örneği, bir Muddle doğumlu olan Hermione Granger'a ilgi duyan ve onunla Yule balosuna katılan Viktor Krumm'dur. Bu, Krumm'un okulunun katı ideolojisini paylaşmadığını ve bireylerin kurumsal politikalardan farklı düşünebildiğini gösteren önemli bir detaydır. Bir okulun mirası büyük ölçüde mezunlarının kim olduğu ile şekillenir. Durmstrang söz konusu olduğunda bu miras iki zıt kutup arasında gidip gelir. Biri karanlığın ve yıkımın sembolü, diğeri ise disiplin ve onurun temsilcisi. Bu iki isim Gellert Grindelwald ve Viktor Krumm'dur.
Gellert Grindelwald, şüphesiz Durmstrang'ın tarihindeki en önemli ve en kötü şöhretli isimdir. O, Durmstrang'ın felsefesinin en tehlikeli potansiyelini bünyesinde barındıran bir fenomendi. Okulun karanlık sanatlara olan toleransını sonuna kadar sömürdü. Ancak Grindelwald, Durmstrang'ın bile çizdiği sınırları aştı. Diğer öğrenciler üzerindeki sapkın deneyleri, okul yönetiminin artık göz yumamayacağı bir raddeye ulaştı ve 16 yaşındayken okuldan atıldı. Bu olay, Grindelwald gibi bir canavarın yetişmesine olanak tanıyan bir ortam sunduğunu gösterir. Grindelwald, okulun duvarlarından birine ölüm yadigarları sembolünü kazıyarak mirasını geride bırakmıştır. Grindelwald'ın karanlık gölgesinin tam karşısında ise Viktor Krum durur. O da aynı sert, disiplinli ve rekabetçi sistemin bir ürünüdür. Dünyanın en iyi Quidditch arayıcılarından biri olması, okulun fiziksel dayanıklılığa verdiği önemin bir sonucudur. Ancak Krum, bu gücü karanlık emeller için kullanmayı seçmemiştir. Suratsız görünümünün altında aslında onurlu, adil ve hatta nazik bir insan olduğunu görürüz. Hermione'ye olan saygısı, okulunun safkan takıntısını paylaşmadığını gösterir. Hatta müdürü Karkaroff'un korkaklığından ve yönetiminden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirerek okulunun karanlık yüzünü eleştirmekten çekinmez. Krum, Durmstrang eğitiminin her zaman karanlık büyücüler yaratmadığının, aynı zamanda son derece yetenekli ve onurlu bireyler de yetiştirebileceğinin en önemli kanıtıdır. Durmstrang gibi hakkında az bilgi olan gizemli bir kurum söz konusu olduğunda hayranların hayal gücü devreye girer. Ancak gerçekleri ve teorileri ayırmak önemlidir. En büyük tartışmalardan biri, Durmstrang gerçekten kötü bir okul mu yoksa sadece yanlış anlaşılan bir kurum mu? Kanon bize okulun karanlık sanatları öğrettiğini, Muggle doğumluları kabul etmediğini ve Grindelwald gibi birini yetiştirdiğini söylüyor. Bunlar okulun kötü olarak etiketlenmesi için yeterli sebepler. Ancak birçok hayran bunun daha çok kültürel bir farklılıktan ve pragmatik bir dünya görüşünden kaynaklandığını savunuyor. Bu teoriye göre Durmstrang, büyücülük dünyasının tehlikeli bir yer olduğunu kabul ediyor ve öğrencilerini bu tehlikelere karşı en etkili şekilde hazırlıyor. Viktor Krum'un onurlu karakteri de bu teoriyi destekler niteliktedir. İkinci büyük tartışma, Muggle doğumlu öğrencilerle ilgili politikanın geleceği üzerine. Karkaroff döneminde bu politikanın uygulandığını biliyoruz. J.K. Rowling'in ek yazıları da okulun genel olarak Muggle doğumluları kabul etmeme eğiliminde olduğunu doğrulamaktadır. Ancak hayranlar, Voldemort'un yenilgisinden sonra Durmstrang'ın daha kapsayıcı bir politika benimsemeye zorlanıp zorlanmadığını tartışmaya devam ediyor. Bu, kanonda cevabı olmayan, tamamen spekülasyona dayalı bir sorudur. Son olarak, filmlerin yarattığı yanlış algılar var. Ateş Kadehi filminde Durmstrang, tamamen erkeklerden oluşan bir okul olarak tasvir edilir. Ancak bu, kitaplara tamamen aykırıdır. J.K. Rowling, okulun karma eğitim verdiğini belirtmiştir ve daha da önemlisi, okulun kurucusunun bir kadın olduğu söylenmektedir. Bir kadın tarafından kurulduğu rivayet edilen bir okulun kız öğrencileri yasaklaması pek olası değildir. Bu teorileri ve gerçekleri ayırmak, Durmstrang'ı daha doğru bir şekilde anlamamızı sağlar. Okulun karanlık bir ünü olduğu bir gerçektir. Ancak bu ünün ne kadarının abartı, ne kadarının kültürel farklılık ve ne kadarının gerçek bir ahlaki bozulma olduğu, Harry Potter evreninin en ilgi çekici tartışma konularından biridir. Peki, tüm bunların ışığında Durmstrang'ı nasıl tanımlamalıyız? O, sadece karanlık büyücülerin okulu olarak damgalanabilecek basit bir kurum mudur? Kesinlikle hayır. Durmstrang, Harry Potter evrenindeki en karmaşık ve çelişkili kurumlardan biridir. Durmstrang, güç ve disiplin üzerine kurulmuş bir kimliktir. Hogwarts'ın sıcak yuvasına karşılık, kuzeyin acımasız soğuğunda hayatta kalmayı öğreten bir kaledir. Müfredatı, büyüyü en ham ve tehlikeli haliyle kucaklar. Bu felsefe, bir yandan Gellert Grindelwald gibi tarihin en büyük tehditlerinden birini yaratırken, diğer yandan Viktor Krum gibi disiplinli ve onurlu bir kahramanı yetiştirmiştir. Okulun Muggle doğumluları kabul etmemesi, onu modern büyücülük dünyasının standartlarına göre dışlayıcı bir konuma yerleştirir. Bu, onun en savunulmaz yönlerinden biridir. Ancak bu katı elitizm bile, Krum'un Hermione'ye olan ilgisi gibi bireysel istisnalarla çatlamıştır. Sonuç olarak Durmstrang bir paradokstur. Karanlık sanatlara olan yatkınlığına rağmen aynı zamanda güçlü büyücüler yetiştiren bir kurumdur. Elitist olmasına rağmen içinden onurlu bireyler de çıkabilmiştir. Hogwarts'ın gölgesinde kalmış olabilir ama kendi başına büyücülük eğitimine tamamen farklı bir yaklaşım sunan, korkulan ama aynı zamanda saygı duyulan bir güç merkezidir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Tehlikeli bir dünyada öğrencileri tehlikenin kendisiyle eğitmek daha mı mantıklı? Yoksa Hogwarts'ın ahlaki ve korumacı yaklaşımı her zaman tercih edilmesi gereken yol mudur? Ve en önemlisi, seçme şansınız olsaydı Hogwarts'ın sıcak şatosunu mu
Yoksa Durmstrang'ın buzlu kalesini mi tercih ederdiniz? Yorumlarda kendi düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Nox.